Merhaba buralar. Bugün bir deneyimi paylaşacağız. Şöyle bir deneyim olacak. PlayStation Pulse Elite serisinde 2 aydır kullanıyorum. Hani ara ara aktif olabileceğim şekilde tam olmasa da kullanmaya çalışıyorum. Bu kullandığım zaman içerisinde ne gibi sorunlar yaşadım? Ya da ne gibi güzellikler yaşadım bunu anlatacağım. Tabii eksinin daha çok bağlantı söyleyeceğim ve birkaç başka ürünle de hafif bir kıyaslama yapacağım. Yani bu direkt birebir bir kıyaslama olmayacak ama fikir babında oluşsun diye söyleyeceğim. Kendi bir fikrim olacak tabii ki de. Umarım yararlı bir video olur. Mutlaka izleyelim. Hemen geçiyoruz. PlayStation 5 Elite serisinde yani Pulse Elite serisinde kullandığımız kulaklığımızda daha önceden tanıtımını yapmıştık. Ama tanıtım yaparken tabii bir deneyimden bahsetmemiştik. Ben daha çok kullandığım ürünlerle ya da kullandığım diğer malzemelerde de fark etmez ya da tanıttığım herhangi bir üründe ilk bir kullanımımı, ilk deneyimimi paylaştıktan sonra birkaç ay sonra tekrar paylaşmıyorum. Yani diyorum ki bu 6 ay geçtikten sonra bir daha deneyimi paylaşıyorum sizinle. 6 aylık bir kullanım deneyimi falan şeklinde tekrar paylaşıyorum. Birçoğunda bunu yaptım. Tabi bazının vaktim oldu, bazının vaktim olmadı. Sonuçta bir YouTuber değilim yani. Ama elimden geldiğince size bilgilendirici vermeye çalışıyorum. Bilgilendirmeye çalışıyorum ve kullanıcı bazda değerlendiriyorum. Oyun oynamayı çok seven, zamanla çokça yayın yapan ama artık bunları bırakmış bilgi işlemciyim. O yüzden size bu deneyimimi paylaşacağım. Kullanışlı mı değil mi? Birçok şeyleri söylemiyorum yine her zamanki gibi. Yani şu frekanstı, değerlerdi falan değil de bizim için hoşumuza gidecek ya da bir oyuncu için onu karşılayabilecek mi şeklinde eleştirdiğim noktalarda bu olacak. Ve ilk defa bir yorumda bahsedeceğim. Normalde ben bir ürünü alın almayın demem. Bununla ilgili bir fikir beyan edeceğim size. Bu eli çok güzel olmuş ya da bu bence almayın şeklinde. Yani bu fikrimi de beyan etmiş olacağım. Ve son dönemdeki bir eleştirel yaklaşımını da söyleyeceğim. Tabii bir sponsorluğum yok. O yüzden başka markayı da söyleyeceğim ama bir sponsorlu olduğum için söylemeyeceğim. Yani bu üründe falan var diye. Burada kesinlikle vuracağız. Yani olabildiğince dobra bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Benim dobram da böyle çok aşağılamak ya da vurmak değildir. Hafif eksenini söylemektir. Ben hiçbir şeyi böyle yerin dibine kolay kolay sokmam. Yani evet her şeyin alıcısı olduğu gibi beğenmediğimiz bu noktalarında olacaktır. Ki özellikle Sony gibi ürünlere, Sony gibi markalara yani yerin dibine vurmayı çok doğru bulmuyorum. Ama eleştiriyorum ve bazı eleştirilerim de ağır kaçar. İlk defa bu kadar ağır söyleyeceğim yani. Olabilecek. Hemen değerlendirelim. Neler yapabiliriz, neler olabilir, ne gibi sıkıntılar var. En çok sorulan sorular ne? Şu an Pulse Elite serisinde en çok piyasada insanlar tabii herkes ucuz almak istiyor. Ben genellikle belli firmalardan biraz daha pahalıya alıyorum. Yani niye böyle alıyorum? Orijinalliğini kaybetmemek için, orijinal bir ürün alabilmek için. Çünkü piyasada sahte dediklerimiz çokça olabiliyor. Ama ben burada sahte dediğim bu Elite serisi için şu an piyasada görmedim. Çok yeni. Hani bunun sahtesi olacağını düşünmüyorum daha şimdilik. Bu ürünü orijinal olup olmadığını nasıl anlarız diye bir soru var. Şimdi dediğim gibi piyasada sahte ürünü pek göremediğim için bilemiyorum ama şöyle bir şey var. Yani internette forumlarda, yabancı forumlarda da birçok paylaşan yerde de bu konu çok geçtiği için söylüyorum. Şu an elimde görmüş olduğunuz Pulse Elite'i şurada bakın şu plastik kısmının aparatın köşesinde şurada bandrol kısmı var. Yani bunu odaklayabilecek miyim bilmiyorum. Evet. Ve bu kısmında da yine bir seri no hani ürün no şeklinde bir kısım var. Tam bu kısma yapmışlar. Diğer sitelerde bunun olmayacağını ya da bir seri no kontrol yapmak istiyorsanız buradan yapabileceğinizi söyleniyor. Ben internet web sitesinden ne yazık ki bunun testini yapamadım. Belki de şu an ben yanlış yerde bakıyor olabilirim. Bilemedim. Ama telefonla teyit ettirebiliyorsunuz ve telefonla bulabiliyorsunuz. Yani müşteri hizmetlerini arayın. Müşteri hizmetleri size bunu verdiğiniz zaman size söyleyebiliyor. Ama yani zaten belli firmadan aldıysanız bu derdiniz olmaz. Yani adam faturasında bile zaten seri no'sunu yazıyor. Ya orada bile belirgin bir şekilde söylüyor. Şimdi diğer bir mevzu vardı. USB bunun Wi-Fi dongle sorunu. Hani bağlantı kopuyor mu deniyor. Şimdi bağlantı kopuyor mu? Evet kopuyor arkasına takarsan. Yani arkadaki girişine şu an ben PlayStation 5 Pro'ya geçtim. Şimdi Pro'ya geçtikten sonra hani haliyle Pro olmayan düz seride önde USB girişi vardı. Şimdi önde USB onda da aynısını dedim. İkisini de denemiş oldum. İkisinde de kopma yaşadım. Arkaya takınca. Ama öne takınca böyle bir kopma olmadı. Şimdi bunu birçok yabancı sitede forumlarda da normal günümüzdeki forumlarda da baktığımız zaman şöyle diyorlar. Arkası sıcaklık veriyor ve bu sıcaklık kaynaklı hataya düşüyor deniyor. Ama bence sıcaklık kaynaklı bir sorundan böyle olması ihtimali var ama mantıklı değil. Olmamalı. En azından bunun olmamalı. Ama ön tarafı takınca herhangi bir kopma yaşamadım. Bunu da takabilmek için Pro'da PlayStation 5 Pro takabilmek için biliyorsunuz önde sadece Type-C girişi var. Mecburen böyle bir aparat kullandım. Bu aparatla
geçişini sağladım. Şimdi bu yaptıktan sonra hani bu geçişi sağladıktan sonra taktıktan sonra ön tarafı taktığım zaman hiçbir kopma yaşamadım. Ama arkadayken tekrar çıkartıp tekrar takmam gereken durumlar oldu. Hem PlayStation 5'te hem PlayStation 5 Pro'da. Yani ikisinde aynı sorunu yaşadım. Şimdi diğer üçüncü çokça sorulan sorularda PlayStation'a taktığım zaman Bluetooth bağlantısı sağlandığı zaman ne görüyor? Direkt ismini yazıyor mu? Şimdi normalde Pulse 3D'de bunun da bilgisini veririm. Pulse 3D'de headset diye geziyor. Yani yine headset wireless şeklinde çıkıyordu. Yani direkt Pulse 3D Elite işte Pulse 3D falan diye bir yazmıyor. Hani böyle bir şey yazmıyor. Ama ne yazıyordu? Orada direkt headset wireless şeklinde bir bağlantı gözüküyordu. Peki PlayStation 5 Pro şu an burada deneyeceğim. Ne çıkacak? Hemen bakalım. Takıyorum. Şu an kulaklık bağlantımı gördü. Bunu siz göremiyorsunuz büyük ihtimal ama ben ayrıyetten paylaşacağım, bunu söyleyeceğim size. Pulse Elite'de direkt Pulse Elite şeklinde yazıyor. Ama 3D bir önceki versiyonda headset wireless yazıyordu. Bu arada tekrar ikisini de hem burada bilgi bağımında söylemiş olayım. Şimdi gelelim kulaklığın ses açısından performans değerinde bence hiçbir sorun yok. Gayet başarılı diyebilirim. Ama özellikle Sony'nin yani birçok dönemde eleştirdiğimiz bu CEO'suyla birlikte yani bu CEO çok farklı düşünüyor. Yani oyunların fiyat pahalılığı, yüksek rakamlar. Yani bu aslında Sony bunu daha önceden de çok yapıyordu. Şuraya değineceğim direkt. Yani plastik yapısı gerçekten kötü. Yani bunu ben PlayStation 3'te de kötüydü, PlayStation 4'te de kötüydü, PlayStation 1'de de kötü, 2'de de kötüydü. Şimdi ben bütün PlayStation'ı almış, bütün PlayStation'ı oynamış, bütün kollarını oynamış. Yani hepsine fazlasıyla tanık olmuş biri olarak söylüyorum ve birçok ürününü kullanmış biri olarak söylüyorum. Ve Sony'nin birçok ürünü kullanmış. Bunu ta şöyle diyeyim, Walkman'i vardı ya. Hani birçoğumuz bilmez belki ama kaset çalar dediğimiz Walkman'in ilk çıktığı zaman alan birisiyim. Sony'nin alan çıktı diyeyim. Hatta Ayva da vardı. O zaman Ayva diye bir marka vardı. Yani o modelinde bile Sony'yi tercih etmiş biriyim. O zaman da kullandım. O zaman da aynı eleştiri yapıyorum. MP3 çalarında bile aynı eleştiri yapıyorum. Yani birçoğunda küçük malzemelerde plastik daha sağlam olmasına rağmen malzeme büyüdükçe PlayStation'ın direnci ne hikmetse ya bir şekilde yapım aşamasında problem var. Plastiği iyi değil. Yani burada da aynı sorunu yaşıyorum. İnternette de çok yaşadım. Yeni aldığım 2 aylık olan bir ürünü, ya çok üzücü bir şey. Bakın şu kısımlarda direkt gözüküyor mu acaba? Bakayım bak. Şu kısımları görüyor musunuz? Şu kısımları. Açılmayı. Şimdi bu çok açıldı. Şimdi ben bunu yaptım. İnternetten bir fotoğrafı da birçok eleştiren de var da, hatta birçok değil, birçoğu nedense yok. Bir tanesini görebiliyorum şu an. Onu da paylaşacağım size. Hani buradaki aynı sorunu yaşamış arkadaş. Yurt dışından bir arkadaş yine bunu paylaşmış. Şu esnemeyle burası açılıyor. Bu çok açıktı. Ben ne yaptım? Ben silikonladım. Ben bu tarz PlayStation tarzı ürünlerde sakın siz de yapmayın. Japon tarzı böyle zarar verici tarzı yapıştırıcı kullanmayın. Bak kesinlikle. Kullanacaksanız silikon bazlı yapıştırıcı kullanın. Çünkü evet, ilk başta silikonu sıktıktan sonra iyice bantlar ve beklerseniz bir gün boyunca küllenmesi de iyi olur. Gerçekten faydalı oluyor. Ama çok hafif açılıp kapanıyor. Hani silikonun hafif bir yapısından kaynaklı. Bu da size sorun çıkartmıyor. Yani makul bir seviyeye çıkartıyor. Şu an silikonladım ya, çok üzücü bir şey. Yani 2 aylık bir ürünü yani silikon kullanarak yapıştırmak zorunda kaldım. Bu bence acınası bir durum yani. Çok kötü bir şey. Bu konuda Sony'yi çok eleştiriyorum. Bak Sony'nin birçok ürünü kullanıyorum. Dediğim gibi bu da aynı sorunu aynı yerde yaşadım. Yani bu MDR 1000X'ler vardır. 1000X2, 1000X3 falan. Hani görürsünüz burada aynı. Benim şu. Hatta süngerleri gider. Bunu kabul edelim. Yani bu sünger aşamasında dökülüyor. Ben bunu 3. kez aldım. Altık, yani bunu çok kullanıyorum çünkü. Ya çok güzel dış sesi keser. MDR serisi, bu 1000X serisi. Muazzam bir dış ses kesme vardır. Ben şu ana kadar bundan iyisini de görmedim. Bak birçok markayı kullanıyorum. Gerçekten de en iyisidir. Dıştan sesi komple keser. Sizi oraya bağlar. Ama şöyle bir durum var. Sünger de gider. Buradaki sonuçta suni deri, özellikle nemli bir yerde yaşıyorsanız, ben Kocaeli'ndeyim. Yani İzmit'teyim. İstanbul'da yakınım zaten. İstanbul'da çok bulundum. İstanbul'da da Kocaeli'ndeyim hep. Şimdi burada evet, nemli bölgelerde burası yok oluyor arkadaş. Yani suni derinin bir ömrü var ve düşüyor. Bunu değiştireceksin, yenisini alacaksın. Bunu kabul ediyorum. Bu 3. kez olunca artık değiştirme modunu fark ettim ama ses kalitesini veya da dış sesi engeller. Bu arada haberiniz olsun. Yani bunun suni deri olması dışta gelen sesleri azaltıyor. Böyle olunca daha fazla ses geliyor. Hani dış sesler açısından. Ama bunu hemen dipnot olarak
ekleyelim. Plastik aksamı ile ilgili sorun nedir? Abi hepsinde oluyor ya. Mutlaka ya. Bakın bunu ben kendi plastik kaynağını yapmışım artık. O kadar çok kullanıyorum ki. Görüyorsunuz mu? Açılıyordu. Yine aynı sorun vardı. Plastik kaynağını bir çaktım. Şimdi plastik kaynağı çakınca tabii ki açılma gibi sorun olmuyor ama görsellikte böyle bir lezir bir durum ortaya çıkıyor. Ha çok da şey yapmıyorum yani belli olmuyor hani normalde. Şöyle taktığım zaman evet pek bir sorun yaşamıyorum ama böyle can sıkıcı. Yani bunu PlayStation tüm yani aksesuarlarında bunu nedense yaşamak zorundayım. PlayStation diyorum özür dilerim yanlışım. Sony'nin ürünlerinde. Bakın bu da mesela kulak için. Yani bunlar da yine kaliteli dediğimiz ürünler. Küçük aksam bunun plastiği çok daha iyi. Kesinlikle çok daha iyi. Bu baktığın zaman muazzam. Bu da yine aynı şekilde VFWF serisinin bir şeyi kulak içi olan. Aynı şeyin kulak içi versiyonu gerçekten çok kalitelidir. Muazzam bir sesi vardır. Güzel bir Sony yani sonuçta kalitesi yaşarsınız. Bende Sennheiser'lar var. Yani bunlar da çok iyidir. Özellikle Momento 4 var. Bunu tanıtımını ayrıca geçeceğim. Onu yapma fırsatım olmadı. Şimdi bunlar var. Ayrıyetten ben şu kafamdaki kullandığım ürünlerin çok çeşitli olduğu için hani buradan size anlatmaya çalışacağım şeyin deneyimsiz olmadığımı göstermek için söylüyorum size. Bakın mesela bu da Elite serisinin kulaklığı. Direkt yeni çıkan versiyonu ve bu kesinlikle şurada alıcısı var. Daha küçük Type-C. Taktığın zaman çok verimli, çok iyi. Telefona dair takılıyor. Ben bundan çok memnun kaldım. Şimdi benim dediğim noktaya geliyorum. Şimdi ben sponsorlu değilim. Ben birisinde sponsor değilim. Ya da şimdi Stitch serisinin sponsoru mu oldun abi diyebilirsiniz. Bu olmadı falan. Değil abi bak. Gerçekten de şimdi bu benim çok kullandığım yani yayıncılıkta da kullandığım bakın bu Nova Pro. Wireless Nova Pro yani kablosuz versiyonu. Ya arkadaş evet sünger hepsinde suni deri mutlaka atar. Değiştirirsiniz. Bunu değiştirdim zaten. Suni deri atar. Bunu alır atarsın yenisi satılıyor. Alırsın. Steel serisi de Nova Pro'da ya ben bunda gerçekten pro. Fiyat farkı var. Yani şimdi bu 7.000 ise bu da 12.000 15.000 yani fiyatları yüksek çıkacaktır. Mutlaka yüksek olabilir. Tabii şu anki kur bastığında söylemiyorum. Yani birisi 1 ise bu neredeyse 2. Yani PlayStation o Pulse Elite 1 ise bu 2. Fiyat olarak böyle. Ama 2'nin hakkını veren bir cihaz. Yani konuşur yani bunda taktığınız zaman ses kalitesi açısından çok yakınlar. Hatta SteelSeries bir tık önde bence. Aynı şekilde hem PlayStation'da kullanabiliyorum hem de istersen Xbox'ta kullanabiliyorsun. Aynı zamanda bilgisayarda kullanabiliyorum. Bunun bir kendi alıcısı var Nova'nın. Bunu aslında bir ayrı bir tanıtım yapılabilir. Şimdi çıkartmayayım. Alıcısını koyarım. Biraz daha kalın olmasından kaynaklı ve kabloyla bağlantı olmasından kaynaklı. Çok da böyle donanımsal olarak evet rahat değil. Hani PlayStation'a bağladığın zaman bir oraya aparatı koyman lazım. Diğer gösterdiğim gibi böyle bir küçük bir dagılı yok. Hani bunda şöyle bir alıcısı yok. Ama yani kalite yani. Bakın. Abi şöyle diyeyim sana. Şu metal. Metal. Yani şu plastik belli şu kısım plastik ama sert bir plastik. Yani buraya uygun yapılmış bir plastik ve internette bunun kırıldığını duyduğum çok nadir. Gerçekten zorlamayla yapabileceğiz bir şey. Yani şu kullanmayla bozulmaz ama o kullanmayla atıyor. Yani bu da var, bu da var. 2 ayda esnedi ve yapıştırdım. Çok üzücü. Çok çok üzücü. Şimdi peki burada evet Street serisi bayağı bir övdüm. Yani bunun batarya mevzusundan da övüyorum zaten. Bunu ayrı bir tanıtım veririz ama internette çokça tanıtımı olduğu için fazla değinmedim bu konuya. Buradaki kafamızda birkaç soru vardı Pulse Elite serisiyle. Yani bu Elite serisindeki sevmediğim yönler tamamıyla plastik yapısı. Bağlantı çok güzel. Kulağını takıyorsun, çalıştırıyorsun. Duyma da çok iyi. Yani sorunsuz, gizlenebilir olması. Bunun siyah versiyonu var. Kesinlikle beyazını almayın. Çok bence yani niye diyorum? Tuhaf duruyor ya da ben kendimi yakıştıramıyorum. Çok zaten turistik bir tarzı var. Yani çok farklı bir tarzı var. Şimdi baktığım zaman da yani belki yani çok da bir kafanızda fikir oluşsun. Yani çok daha hoş duruyor bence yani. Yani yayın yapıyorsan ve boyun ölçü ekrandaysan haliyle hoş durup duymadığında bakman lazım yani. Şimdi ben burada şöyle yandan durayım. Ben de çok fotojenik bir insan olmama rağmen çok, kendimi çok yakışıklı görmesem de yani bu ne ya hani tasarım eksi. Şimdi gelelim sonuca. Pulse Elite serisi almalı mıyız?
kendi şahsi görüşümdür, kendi fikrimdir. Ürünü, Sony'nin ürünlerinin hepsini alırım. Yine yapsın, yine alırım. Ama yani bunda plastik yapısı yüzünden ve öyle bir problem yüzünden ben tavsiye etmiyorum. Farklı ürünlere yönelmenizde fayda var. Yani illa Sony'de alacaksanız en azından Sony'nin bunun değil de kulak içi olabilir. Tabii bu da tercih meselesi. Seversiniz sevmezsiniz o ayrı bir konu ama yani kulak içi versiyonu çok daha tatminkar. O daha iyi diyebilirim. Onun da tanıtımını yapacağım daha sonra. Sony kızma bana. Seni çok seviyorum. Yani dedim ya çok büyük geçmişimiz var Sony ile. PlayStation'larından tut da bütün hepsini aldım. Walkman'inden MP3 çalarına yani her şeyini almış birisi olarak söylüyorum. Yani Sony'ye ben yakıştıramıyorum. Bu sorunu çözmesi lazım. Burada design da var. Design hatası da var. Ergonomi hatası var. Yani bu şey çok güzel. Tamam oynaması hoş. Kulağa tam oturuyor ama yani şuradaki bu böyle olmamalı. Yani ben bunu esnettiğim zaman daha da açıldı. Açınca baktım burada bir vidalama yok. Yani bu parça bildiğin kendi yapışkanıyla duruyor yani. Kendi yapışkanıyla duruyor ya. Yani bu hoş bir şey değil. Alan deseniz ki garantili ürün yani. Bu ürün sahte yok zaten piyasada şu an. Yani ürünün kendisi. Serin olsa da ortada. Her şey ortada. Yani bu konuda üzülerek söylüyorum. Üzülerek söylüyorum. Yani ben almam. Yani şu an tavsiye etmiyorum size. Başka ürünlere, başka en azından plastik elit serisine bence öyle yani yönelmenize fayda var. Tabii birçok seçenek de var elinizde. Bence inceleyin ya da birlikte de bakarız, birlikte düşünürüz ya da şunu alın derseniz yorumlarda bundan bahsedersiniz. Buna çok sevinirim. En azından şu an videoyu izleyen arkadaşlar aa bak bu da varmış, bu da tercih edilebilir diyebilir. Bir eleştirme ola şu daha iyi denebilir. Ya da Nazan beni de eleştirebilirsiniz. Yani bu bence böyle daha iyi falan da diyebilirsiniz. Hak veririm. Yani doğrudur. Her fikre açığım. Ama benim görüşüm, naizane fikrim budur. Ben bir oyuncu olarak ve çok kullanan bir insan olarak değerlendiriyorum. Yani biz oyun oynuyoruz ve bu oyunu kullandığımız zaman bu şekilde hasarlara sebep vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Plastiğin daha kaliteli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda daha yararlı, daha faydalı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bunu 2 ay içinde bu şekilde açılmaması gerektiğini düşünüyorum. İnternette de ben artık bunu iade edecektim ama şimdi iade de birçoğunda kullanıcı hatasına vardığını gördüm. Hani daha ben başvurmadım. Başvuru yapacağım. Bunu da söylerim size yani. Büyük ihtimal kullanıcı hatası falan diyeceklerdir. O yüzden ben zaten böyle bir çözümü kendi aramda buldum. Yani şu anlık mevzu fikrim bu. Lütfen yorumlarda bahsedin. Lütfen videomu da beğenin. Aynı zamanda katılabilirsiniz. Takip edin. Abone olun. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bir hata ettiysem affola. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.